Siyaset felsefesinin en kışkırtıcı, en çok tartışılan cümlelerinden birini masaya yatırıyoruz. Mülkiyet hırsızlıktır. Kulağa ne kadar radikal geliyor değil mi? Ama bu analizin sonunda Pierre-Joseph Proudhon'un bu sözle aslında neyi hedeflediğini ve bunun basit bir provokasyondan çok daha derin bir anlam taşıdığını hep birlikte göreceğiz. Proudhon'u anlamak için onun 1840'ta kullandığı o sarsıcı taktikle işe başlamalıyız. Amacı çok basitti. Okuyucuyu rahat koltuğundan şöyle bir sarsıp kaldırmak ve her şeyi sorgulamasını sağlamak. Biz de şimdi tam olarak bunu yapacağız. Proudhon, argümanını çok zekice bir benzetmeyle kuruyor. Bize önce öyle bir soru yöneltiyor ki, cevabından bir an bile şüphe duymayız. Ahlaki pusulamızın kesinlikle evet diyeceği, tartışmaya kapalı bir soru. Cevap çok net değil mi? Kölelik, evet, cinayettir. Proudhon'a göre bir insanın iradesini, kişiliğini elinden almak, onu hayattan koparmaktır. Bunu uzun uzun açıklamaya gerek yok. Vicdanımıza doğrudan konuşan bir gerçek bu. Ama durun, bu sadece bir ısınma turuydu. Asıl darbe için bir hazırlıktı. İşte şimdi Proudhon bizi tam da istediği yere getiriyor. İlk sorunun yarattığı o sarsılmaz ahlaki kesinlik duygusuyla şimdi bizi çok daha karmaşık ve rahatsız edici bir soruyla yüzleşmeye zorluyor. Ve işte o meşhur, o tartışmalı ve çoğu zaman tamamen yanlış anlaşılan cevap. Bu ifade, inanın bana, şok etme ve kafa karıştırma gücünden hala hiçbir şey kaybetmedi. Ama bu sadece laf olsun diye söylenmiş bir söz değil, bu ilmek ilmek örülmüş bir felsefi eleştirinin zirve noktasıdır. Peki Proudhon bu kadar cüretkar bir sonuca nasıl ulaştı? Bu öyle bir anda parlayan bir öfke değildi. Tam tersine o dönemde mülkiyeti savunan ne kadar argüman varsa hepsini bir cerrah titizliğiyle tek tek masaya yatırıp çürütüyordu. Gelin şimdi o argümanlara ve Proudhon'un onlara verdiği o keskin cevaplara bir bakalım. Mesela en yaygın argümanlardan biri şudur: ben burayı ilk bulanım, o halde burası benimdir. Proudhon bu hiki, Cicero'dan aldığı şahane bir benzetmeyle yerle bir ediyor. Düşünün ki bir tiyatroya gittiniz. Evet, gösteri boyunca bir koltuğa oturabilirsiniz. Bu sizin kullanım hakkınızdır. Ama bu, o koltuğun tapusunu alıp artık kimse buraya oturamaz ya da oturmak için bana kira ödemek zorunda diyebileceğiniz anlamına gelir mi? Tabii ki hayır. İşte bir diğer kilit nokta: emek argümanı. Bir tarlayı ekip domates yetiştirdiğinizde o domatesler elbette sizindir. Bu sizin emeğinizin somut bir meyvesi. Fakat Proudhon'un sorduğu soru şu: bu durum size o tarlanın kendisine sonsuza dek sahip olma ve başkalarının onu kullanmasını engelleme hakkı verir mi? İşte tam bu noktada ürettiğiniz şeye sahip olmakla üretim aracına sahip olmak arasındaki o devasa fark ortaya çıkıyor. Ve bu da bizi Proudhon'un düşüncesinin tam kalbine, en can alıcı noktasına getiriyor. Şimdi söyleyeceğim bu iki terim arasındaki farkı anladığınızda bütün bulmaca çözülecek. Bütün analizin "ha, şimdi anladım" dediğimiz anı burası. Proudhon'un zilyetlik dediği şey, yani kullanım hakkı, tamamen meşrudur. Bir çiftçinin tarlasını sürmesi, bir zanaatkarın atölyesini ve aletlerini kullanması, bunlar aktif kullanıma dayalı haklardır ve Proudhon'un hedefinde bunlar yok. Ona göre bu, bir şeye sahip olmanın adil ve mantıklı yolu. Buna karşılık Proudhon'un mülkiyet dediği şey ise gayrimeşrudur. Yani hırsızlık olan kısım bu. Bu bir toprak sahibinin o toprakta çalışan çiftçinin ürettiği değerin bir kısmına kira olarak el koymasıdır. Veya bir fabrika sahibinin işçilerin emeğiyle yaratılan karın üzerine oturmasıdır. Proudhon için hırsızlık bu emeksiz kazancın ta kendisidir. Gelin bu süreci çok basit bir örnekle görelim. Bir çiftçi toprağa eker, biçer, alın teri döker ve diyelim ki 100 çuval buğday üretir. Ama toprağın sahibi bu süreçte parmağını bile oynatmadan gelir ve der ki, bu toprağı kullandığın için o 100 çuvalın 20'si benim. İşte Proudhon'un işaret ettiği hırsızlık tam olarak budur. Emeğin karşılığı olmadan sadece mülkiyet hakkına dayanarak alınan o 20 çuval. Peki Proudhon sadece yıkıyor muydu? Amacı her şeyi yerle bir edip kaos yaratmak mıydı? Kesinlikle hayır. Bu eleştirinin arkasında adalet ve saf eşitlik üzerine kurulu yepyeni bir toplum vizyonu vardı. Gelin şimdi bu vizyonun temel taşlarına bakalım. Proudhon'un mantığı aslında çok basit ve adım adım ilerliyor. Diyor ki, eğer herkesin yaşama hakkı varsa, o zaman herkesin bu yaşamı sürdürmek için çalışma hakkı da olmalıdır. Eğer çalışma hakkı varsa, o zaman çalışmak için gerekli olan araçlara, yani toprağa, aletlere erişim hakkı da olmalıdır. Bu mantıksal zincirin nihai sonucu ise şudur: bütün bu haklar herkes için eşit olmalıdır. Bu tablo Proudhon'un düşüncesini harika bir şekilde özetliyor
Mesela daha yetenekliyim, daha çok kazanmalıyım diyenlere o yeteneği toplumun sana sağladığı eğitim ve birikim olmadan kazanamardın ki diyor. Bir şair, bir çiftçi olmadan hayatta kalamaz. Yani toplumda her işlev bir diğeri kadar hayatidir. Bu yüzden adil olan eşit değerler üzerinden kurulmuş bir mübadeledir. Tüm bu radikal ekonomik fikirler bizi kaçınılmaz olarak politik bir sonuca götürüyor ve bu sonuç genellikle duyduğumuzda şöyle bir irkildiğimiz, en çok korkulan kelimelerden biri: anarşi. Peki ama Proudhon için anarşi gerçekten ne anlama geliyordu? Bu, Proudhon'un en çarpıcı ifadelerinden bir diğeri, kendisini düzenden yana ama aynı zamanda anarşist olarak tanımlıyor. Bu, anarşizme dair yaygın varsayımlarımıza meydan okuyan bir çelişki gibi görünüyor, değil mi? Ve işte Proudhon'un anarşizmindeki kilit nokta bu. Onun için anarşi, bombalar, şiddet ve kaos demek değildi. Tam tersine anarşi, toplumun, kralların, politikacıların veya kalabalıkların keyfi iradesiyle değil, akıl, bilimsel gerçekler ve adalet ilkeleriyle yönetildiği en mükemmel, en yüksek düzen biçimiydi. İnsanın insan üzerindeki keyfi egemenliğinin tamamen son bulduğu bir düzendi. Proudhon, anarşiyi en saf, en güçlü ve en basit haliyle böyle tanımlar. Efendinin yokluğu. Ne bir patronun, ne bir kralın, ne de başka bir otoritenin size ne yapacağınızı, nasıl yaşayacağınızı dikte etmediği, insanların özgür ve eşit bireyler olarak rasyonel anlaşmalarla bir araya geldiği bir toplum hayali bu. Proudhon'un 19. yüzyılda sorduğu bu temel sorular bugün, inanın bana, hiç olmadığı kadar güncel. Artık topraktan çok kodlara, fabrikalardan çok fikirlere sahip olduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Proudhon'un mülkiyet hırsızlıktır eleştirisi, günümüz ekonomik sistemini düşünmek için bize nasıl bir çerçeve sunabilir? İşte bu, üzerine epey kafa yormaya değer bir soru.